Bir bebek düşün. Doğduğu gece ailesi sürgün ediliyor. Şehrin kapıları gözlerinin önünde bir gürültüyle kapanıyor. Yarınları meçhul, umutları yok. Ama o bebek ileride Kudüs'ü geri alacak, Haçlı dünyasını titretecek, milyonların kaderini değiştirecek adam. Selahaddin Eyyubi. 1. perde. Sürgünden dehaya. 1137'de Tikrit'te karanlık bir gecede dünyaya geldi. Çocukluğu sadece kılıç sesleriyle geçmedi. Genç Selahaddin askeri eğitimden çok Kur'an'a, hadislere ve fıkha meraklıydı. O saray entrikaları yerine ilmihal kitaplarıyla büyüdü. Bu durum ileride askeri gücünü adalete dayandıran bir lider olmasına zemin hazırlayacaktı. Selahaddin küçük yaşta at sırtında büyüdü. Çöl rüzgarı onun öğretmeniydi. Hızlı, dengeli, korkusuz. Polo oynayacak kadar çevik, savaş taktiklerini çözecek kadar keskin zekalıydı. Gençliğinde kader onu amcası Şirkuh'un yanına götürdü. Şirkuh, Haçlılara karşı mücadele eden Suriye'nin büyük hakimi, Nureddin Zengin'in en güvendiği ve en cesur başkomutanıydı. Mısır'a düzenlenen seferler Selahaddin'in hayatını tamamen değiştirecekti. Bu seferlere yeğeni olarak katılan Selahaddin, amcasının gölgesinde savaşmayı, lojistiği ve stratejiyi öğrendi. Birkaç yıl içinde Şirkuh, Mısır'daki Fatımi vezirliğini siyasi ve askeri mücadeleler sonucu elde etmişti. Ancak kimsenin beklemediği bir şey oldu. Şirkuh, bu büyük zaferden kısa bir süre sonra öldü. 1169'da tüm gözler bu çalkantılı vezirlik makamına çevrilmişken Selahaddin Mısır'ın yönetimine geçti. Bir gecede askerlikten devlet yönetimine sıçrayan bir deha. Ama Mısır'ın iç durumu karışıktı. Şii Fatımi halifeleri güç kaybediyordu, yönetici kadro derin bir siyasi karmaşa yaşıyordu ve ordu farklı hiziplere ayrılmıştı. Selahaddin çok kritik bir hamle yaptı. Mısır'daki Şii yapıyı bir hamlede ortadan kaldırdı ve 1171'de hutbeyi resmen Sünni Abbasi halifesi adına okutarak ülkeyi ona bağladı. Böylece hem siyasi meşruiyet kazanmış oldu hem de Müslüman dünyasında birleştirici lider rolünün temelini attı. 2. perde. Kaostan imparatorluğa. O dönem Orta Doğu tam bir kaostu. Bölge hançerlenmiş bir haritaydı. Her şehir ayrı bir emirlik, her emir kendi tahtını korumaya çalışıyor. Her köşede bir ihanet fısıltısı. Müslüman dünyasını birleştirmek mi? İmkansız. Ama Selahaddin için değil. 1174'te ağabeyi Nureddin Zengin'in ölümü Suriye'de büyük bir iktidar boşluğu yarattı. Birçok komutan Mısır'daki genç yönetici Selahaddin'i tehdit olarak görüyordu. Selahaddin, Mısır'daki güvenli limanını terk etme riskini aldı. Amacı sadece toprak kazanmak değil, Haçlılara karşı tek bir cephe oluşturmaktı. Şam'a yürüdü, diplomasiyi kullandı. Direnenler oldu, savaş açtı. İhanet edenler oldu, cezalandırdı. Liderleri yanına çekti, evliliklerle ittifak kurdu. Gece ve gündüz demeden şehir şehir ilerledi. 1175'te Hama ordusunu ezince Suriye'de gücünü kabul ettirdi. Abbasi halifesi ona Yemen, Mısır ve Suriye'nin resmi yöneticisi olduğunu bildirdi. Artık sadece bir komutan değil, bölgenin geleceğini belirleyen bir güçtü. Ancak bu güç Selahaddin'e ömür boyu sürecek bir sorumluluk yüklemişti. Yıllarca süren seferler onu fiziksel olarak yıpratmaya başlamıştı bile. 3. perde. Hittin ve merhamet. Bu yoğun siyasi birleşme döneminde bile Selahaddin 2 kez Haşhaşilerin suikast girişiminden kurtuldu. Tehlike her zaman surların içindeydi. 1187'de savaşın fitilini asıl ateşleyen şey, Reynald de Chatillon'un Müslüman ticaret kervanına saldırmasıydı. Bu kervan sadece ticaret eşyası taşımıyordu. İçinde Hicaz'dan dönen hacılar vardı. Kervanların güvenliği, Selahaddin'in Sünni dünyadaki meşruiyetinin ve onurunun teminatıydı. Reynald, bu saldırıyla sadece bir anlaşmayı değil, tüm İslam dünyasının inancını ve onurunu hedef almıştı. Selahaddin bunu bir savaş ilanı olarak gördü. O güne kadar görülmemiş büyüklükte bir İslam ordusu oluşturdu. Temmuz 1187, tarihin kaderini değiştiren günler. Haçlı ordusu Temmuz güneşi altında kavrulmuş, boğazları kurumuş bir halde suya muhtaç olarak Hıttin'e geldi. Selahaddin ordusuna kuru otları ateşe vermelerini emretti.
Rüzgar alevleri ve dumanı Haçlıların üzerine taşıdı. Susuz, yorgun ve panik içindeki Haçlı ordusu çöktü. Kudüs kralı Gay esir düştü. Reynald de Chatillon yıllarca yaptığı zulmün cezasını orada buldu. Bu sadece bir intikam değildi. Onurunun ve barış çabalarının ayaklar altına alınmasının cezasıydı. Hıddin'den sonra Kudüs'ün sonu belliydi. Selahaddin Eylül 1187'de Kudüs'e girdi. Selahaddin kapıları açtı. Yağmalamaya izin vermedi, bir Haçlı intikamının yaşanmasını engelledi. Doğulu Hristiyanların şehirde kalmasına izin verdi, hatta zenginlerin fidyesini ödeyemeyen binlerce yoksul Hristiyanı bizzat kendi parasıyla serbest bıraktı. Bu davranışı batılı tarihçilerin bile ona hayranlık duymasına neden oldu. 4. perde. Rakibe saygı ve miras. Kudüs'ün düşmesi Avrupa'yı sarstı. Papa yeni bir Haçlı seferi çağrısı yaptı. Avrupa'nın devleri, Almanya, İngiltere, Fransa kralları ordu kurup doğuya yöneldi. 3. Haçlı seferi başladı. 1191'de Haçlılar Akka'yı tekrar ele geçirdi. Aynı yıl Arsuf Ovası'nda büyük bir çatışma yaşandı. Richard the Lionheart komutasındaki Haçlı ordusu savaşı kazandı. Richard onu yenmişti. Ama karşısındaki yorulmak nedir bilmeyen bir iradeydi. Düşmanlıkları ne kadar keskin olsa da tarih nadir görülen bir saygıya şahit oldu. Richard hastalandığında Selahaddin ona dağlardan buz, taze meyve ve hatta kendi hekimini gönderdi. Cepheler birbirine düşmandı ama iki lider de savaşın ötesinde bir şövalyelik ruhuna sahipti. Yıllar süren savaş, geceler boyu süren yürüyüşler ve durmaksızın yapılan seferler Selahaddin'in bedenini tüketti. Yorgunluk bedenini tüketiyordu ama ruhu asla teslim olmadı. 1192 yılında imzalanan Yafa Antlaşması 3. Haçlı Seferi'nin sonunu belirledi. Haçlılar meydanlarda büyük başarılar kazansalar da asıl hedefleri olan Kudüs'ü geri alamadılar. Şehir anlaşma gereği Müslümanların kontrolünde kaldı. Buna karşılık Haçlılar, kıyı şeridinin önemli kısmını ellerinde tuttu ve Hristiyan hacıların Kudüs'e barış içinde girebilmesine yönelik geçiş hakkı üzerinde anlaştılar. Barış sağlanır sağlanmaz Richard, ülkesine dönmek üzere yola çıktı. Selahaddin Eyyubi ise yıllar süren seferlerin yorgunluğuyla 4 Mart 1193'te Şam'da 56 yaşında vefat etti. Ölümünden sonra ardında büyük bir hazine bırakmadı. Öyle ki cenaze masrafları bile borçla karşılanmak zorunda kaldı. Çünkü kazandığı parayı hep askerlere, halka ve fakirlere dağıtmıştı. Devleti ise onun güçlü karakterinin yokluğunda hızla parçalanarak Eyyubi prenslikleri arasında bölündü. Ama ardında bıraktığı şey devletlerden, topraklardan çok daha değerliydi. Korkusuzluğun ötesinde bir miras. Savaşın üstünde bir adalet ideali. Zamana meydan okuyan bir karakter. Selahaddin Eyyubi, savaş meydanında sert, barış zamanında merhametli, düşmanına bile saygı gösteren bir lider. Bir komutan değil, bir sembol. Bir hükümdar değil, bir efsane.